Hocanın iyileşme videolarını gördüğümde ben dedim ki şaka mı bunlar yani? Evet. Bir Parkinson, iki titreme hastalığı olanlar, depresyon deyip sizi daha da şaşırtayım, epilepsi ataklarında Operasyon tamamlandıktan 6 saat sonra yürümeye, yemek yemeye başlarlar ve bir gün sonra da bütün aktivitelerini gerçekleştirebilirler. Parkinson rahatsızlığı olan biri. Şu anda hocam pil kapalı açıldı, yürüyebiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Hasta kendi başına bardağını alıp ağzına götüremeyen bir hastayken bu ameliyattan sonra bu hasta hiç hasta olmamış önceki dönemine kavuşabiliyor. Genç hastalarda da görülebiliyor ve uygun bir hastaysa beyin pilinden çok ciddi fayda görebilmekteyiz. Türkiye'de ilk defa, kayıtlı olarak ilk defa bir depresyon hastasına beyin ameliyatı uyguladık. Şimdi bakın ben hastaya elektrik enerjisini verdikten sonra hasta Gülmeye sırıtmaya başlıyor. ve gülmeye başlıyor. Bir sanatçımızı ve benimle meslektaşım Erol Köse'yi kaybettik. Haftalardır kendini eve kapatmış. 3 aydır evdeymiş. Ağır bir depresyonda. Evet. Bu hasta böyle bir tedavinin farkında olsaydı süreç belki bu noktaya gelmeyebilirdi. Takıntı hastalığı dediğimiz obsesif kompulsif bozukluklarda da biz bunu aynı yöntemle tedavisini sağlayabiliyoruz. Bir sperm parçası bir yumurtayla birleşiyor. Kemik farklı bir sertlikte ve şekilde oluyor. Sonuç olarak bir düzenleyicimiz var. Efendim merhabalar. Ferda Yıldırım YouTube kanalında hem ilk defa konuk edeceğimiz değerli bir isim var hem de ilk defa dinleyeceğimiz konular var. İnanılmaz heyecanlıyım çünkü böyle bir tedavi var ve bunu da kitlelerle buluşturmak gerektiğine inanıyorum. Önce konuğumuzu tanıtayım. Profesör Doktor Beyin Cerrahı Sait Öztürk. Sait Hocam hoş geldiniz. Ferda Hanım çok teşekkür ederim nezaketiniz ve davetiniz için. Hoş bulduk. Ayaklarınıza sağlık. Hocam inanılmaz bir alanınız var. Şimdi sizi biraz şaşırtayım. Daha önce görmemiş olanlar için söylüyorum. Beyin pili. Beyin pili diye bir şey var ve bu beyin pili takıldığı zaman bir takım hastalıklar sonlanıyor. Yani sonlanıyor derken artık o hastalıkla yaşamıyor kişi. Ama beyin pilini bize siz anlatın hocam. Elbette memnuniyetle. Şu görsele de dikkat kesilelim mi? Evet, şimdi bu zaten beyin pili ameliyatımızın animasyonu. Öncelikli olarak nedir bu beyin pili? Hangi hastalıklarda kullanıyoruz? Öncelikli olarak temel kullanmış olduğumuz, tedavi etmiş olduğumuz hastalığımız Parkinson hastalığı. Parkinson hastalığı aslında her 65 yaş üstü Evet. kişilerde %1 oranda görülen ve ilk birkaç yıl ilaç tedavisiyle tedavi edilebilen bir rahatsızlık olmasına rağmen belli bir süreden sonra ilaçla hasta arasındaki o balayı dönemi dediğimiz dönem çoğu zaman 3 ila 4 yılın sonunda etkin bir yanıt almadığımızı gösterir. İlaç dozları yükseltilmesine rağmen hastanın titremeleri, katılığı düzeltilemez. İşte bu durumlarda da beyin pili dediğimiz bir yöntem var. Bu oldukça kısa süren, oldukça güvenilir bir cerrahidir. Kafatası ya da beyin açılmaz. Beyin pilinde kafatasına 2 tane küçük delik açarak 50 kuruş büyüklüğünde oradan biz milimetrik olarak kabloları beyinde ilgili alana yerleştiririz ve cilt altından dışarıdan görünmeyecek şekilde bu kablolar uzatılır. Göğüs bölgesinde de bir pile monte edilir. Aslında beyin pili dediğimizde beynin içerisine sanki bir pil Evet takılıyormuş ben öyle gibi zannediyordum. algılanıyor. Hayır. Biz beynin içerisine çok yüksek özellikli, çok ince kablolar yerleştiriyoruz ve bu kablolara da göğüs bölgesindeki bir pile monte edip beynin içerisine çok düşük elektrik voltajı veriyoruz. Dışarıdan görünmüyor değil Hiçbir mi şey hocam? dışarıdan İçeride. görünmüyor. Evet, Yani her şey pil cilt altında. aslında pil dediğimiz bir daha o görseli az öncekini verir misiniz arkadaşlar? Tam göstermek istiyorum. Çok şaşırdığım için sizlere de o heyecanla anlatıyorum. Hocanın iyileşme videolarını gördüğümde ben dedim ki şaka mı bunlar yani? Evet. Bir Parkinson, iki titreme hastalığı olanlar, distoni denilen bir rahatsızlık var onda. Depresyon deyip sizi daha da şaşırtayım. Epilepsi ataklarında önden hatta haber verme durumları söz konusu bildiğim kadarıyla. Evet. Burada asla gözükmüyor pil ve yukarıya doğru beyne giden bir takım kablolar mı eşlik ediyor ona? Evet, ortalama 0,4 milimetrelik yani çok çok ince özellikli kablolar var. Kişiyi rahatsız etmiyor değil mi Kişi- günlük yaşamında? Kişi vücudunda bir pil olduğunu elbette hissediyor ama yerleştirmiş olduğumuz piller bir kibrit kutusunun yarısı büyüklüğünde. Çok küçük bir piller ve çok yüksek teknolojik piller. Ve bu sayede de biz beyine az önce de bahsettiğim gibi çok düşük voltajlarda elektrik veriyoruz. 2 volt, 2,5 volt yani 2 tane kalem pil aynı anda çalıştığında 3 volt veriyor. O sebeple hastalarda bir hayat konforunu düşüren bir cerrahi olarak karşımıza çıkmıyor bunlar. Ve en büyük avantajı zaten kısa süren çok küçük yaralardan yaptığımız ameliyatlar olduğu için bu hastalar 4-6 saat sonra
normal beslenmelerine, bir gün sonra da artık yürümeye, normal gündelik aktivitelerini Başlıyor. yapmaya Şimdi başlıyorlar. bir saniye, doğru mu anladım hocam? Ameliyat ne kadar sürüyor? Ortalama 2 saat sürmekte. 2 saat. Evet. Ne kadar süre sonra gündelik yaşamına dönebiliyor? Hastalar 6 saat sonra, operasyon tamamlandıktan 6 saat sonra yürümeye, yemek yemeye başlarlar ve bir gün sonra da bütün aktivitelerini gerçekleştirebilirler. Biz sadece ilk 3 gün hastanede tutuyoruz ve damardan enfeksiyon kapılmaması açısından bir antibiyotik tedavisi veriyoruz. 4. gün itibariyle hastalar taburcu ve hastalar uçağına binip şehrine ya da ilgili ülkesine de gidiş yapabiliyorlar. İnanılmaz bir şey. Şimdi hocam örneklendirelim. Ben arkadaşlarımdan 3 numaralı görseli bir rica ediyorum. Bakın şimdi Parkinson rahatsızlığı olan biri. Şu anda hocam pil kapalı açıldı, yürüyebiliyor. Evet. Bir daha izleyelim, bir daha gösterelim onu Ben arkadaşlar. kısaca özetleyeyim. Bu hastamız 58 yaşlarında bir beyefendi. Hasta yaklaşık 6 yıldır Parkinson hastası. Hastalığın ilk 3 yılında çok etkin bir ilaçla iyi bir tedavi elde edebilmiş. Ama 3. yıldan sonra maalesef hastanın ilaçların dozunun yükseltilmesine rağmen denge kaybı, katılığı, sertliği, harekete başlayamama şikayetleri kontrol altına alınamaz bir duruma gelmiş. İşte bu durumda ekibimiz olarak hastayı değerlendiriyoruz. Ekibimizden kastımız nöroloğumuz, psikiyatrımız, ben, görüntüleme uzmanımız, radyoloğumuz. Bir konseyde değerlendiriyoruz bu hastaları. Bu hastaların en büyük avantajı şu oluyor. Bu hastalar 10 yıl önceki haline geliyorlar ve çoğu aslında yeni bir evlilik yapmak istiyor bazen. Bazen hasta 10 yıl önceki gençliğine gelince aşırı bir motivasyonla karşımıza çıkabiliyor. Kısacası bizim buradaki temel amacımız hastanın hayat kalitesini yükseltebilmek. Düşünebiliyor musunuz? Hasta kendi başına bardağını alıp ağzına götüremeyen bir hastayken, kişisel bakımında sürekli birisine muhtaciyet duyarken, bu ameliyattan sonra bu hasta 10 yıl önceki, hiç hasta olmamış önceki dönemine kavuşabiliyor. Bir daha yayınlayabilir miyiz arkadaşlar? Birkaç defa arka arkaya verelim. Çünkü orada bir şey merak ettim. Şimdi pil kapalı, pil açık diyorsunuz. Ne demek bu? Pil kapalı, pil açık dediğimiz şu. Aslında biz hastayı ameliyat ettikten birkaç ay sonra kontrole çağırıyoruz. Kontrole çağırdığımızda biz uzaktan kumandamız var. Evet. Uzaktan kumandayla pili kapatıyoruz. Bunu ne için yapıyoruz? Biz de yapmış olduğumuz cerrahinin sonucunun ne olduğunu görmek istiyoruz. Bazen hastalar da geçmiş dönemlerini unutabiliyorlar. O sebeple pili kapatıp hem biz tıbbi açıdan nereden nereye geldik, hem hasta nereden nereye geldiğini görmek ister. Onun için biz uzaktan bir kumandayla pili kapattığımızda hasta tekrar o eski haline dönüşüyor. Mükemmel. Bir insan daha erken yaşlarda Parkinson'un işaretlerini algılayabilir mi hocam Parkinson ya? hastalığı- Vücut aslında bizimle konuşuyor ya. Evet, Parkinson hastalığı genellikle 50'li yaşlardan sonra ortaya çıkar. Çok büyük oranda. Gerekçesi nedir? Neden bir hasta Parkinson hastası olarak karşımıza çıkar? Hepimizin beyin hücreleri bazı kimyasallar sentezler, üretir. Bunlardan da en önemlisi dopamindir. Parkinson hastalığının temel sebebi yaşlanmayla birlikte dopaminin yeteri kadar üretilememesidir. Zaten biz hastalığın ilk dönem, o ilk 3-4 yıllık tedavisinde de kimyasal olan üretilemeyen dopamini dışarıdan ağızdan veririz. Bu dopaminin üretilememesi işte bizim Parkinson olarak karşımıza çıkar. En sık karşımıza çıkan titreme bulgusudur. Her iki elde ya da bacaklarda titreme. Bazı hastalarda ise katılık ön plandadır. Ya da harekete başlayamaz ya da başlasa bile o hareketi devam ettiremez. Ancak bu grup tüm Parkinson hastalarının %80'ini teşkil etmektedir. %15-20 oranda ise biz genetik Parkinsonlar görüyoruz. Yani 18 yaşında, 23 yaşında, 26 yaşında çok daha erken başlangıçta nadir de olsa Parkinson görülebilmektedir. Bir diğer sorun ise kimyasal madde maruziyeti. Özellikle boya fabrikaları, lastik fabrikaları, uçucu maddelerin bulunduğu üretim yerleri, tiner gibi vesaire, bunlar da kimyasal olarak dopamin üretimini baskılayıp Parkinson'a neden olabilmektedir. Birazdan bir örnek hastamıza zaten bunun örneğini Hangisini göstereceğim. verelim hocam? Depresyon hastası olan mı? Hayır, yok. Bir hanımefendimiz var. Titreme hastalığı olan. Titremesi olan, 4 evet. numarayı bir verebilir miyiz arkadaşlar? Genç bir Gerçekten hanımefendi. inanılmaz örneklerden biri. Bu Evet, değil mi? Bu hanımefendi çok nazik bir hanımefendi. Bize Romanya'dan başvuran bir hastaydı. Bu hastamız çok genç bir hasta. 26 yaşındayken ilk titremeleri başlamış. 4 yıl, 4,5 yıl ilaçla çok iyi bir düzeyde etkin bir yanıt elde edilmiş. Ama 4. yıldan sonra ilaç yanıtı azalmış.
Hastanın mesleğini sorguladığımızda, çünkü çok genç yaşta bir hasta, dopaminin azalmasını beklemeyiz erken dönemde. Bu hastamızın boya fabrikasında çalıştığını ve kimyasal madde solumasından dolayı ortaya çıkan bir Parkinson tablosu karşımıza çıkıyor. O sebeple sadece yaşlı hastalarda değil, genç hastalarda da görülebiliyor ve uygun bir hastaysa beyin pilinden çok ciddi fayda görebilmekteyiz. Dopamin mi salgılamalıyız hocam sürekli? Çok enteresan. Ne yapmalıyız İlk bunun vaka için? 1988 yılında yapılmış. Biz o günden bugüne kadar neredeyse 40 yıla yaklaşmışız. 40 yıldır biz pilin halen tam ne yaptığını bilmiyoruz. Bilmiyorsunuz. Ancak yapılan çalışmalar şunu gösteriyor: dopamin seviyesinin yükselmediğini kanıtladık bu hastalarda. Ancak tam olarak nasıl çalıştığı hala hipotezler üzerinden, varsayımlar üzerinden devam etmekte. Tam bana şu soruyu sorma şansı tanıdınız şimdi. Beyinle uğraşan birisiniz. Beyin pili takıyorsunuz, işte oraya kablolar gidiyor Evet. falan. Bu 7 numarayı bir verebilir miyiz? Bakın mesela o beynin içindeki o kabloların görüntüsünü de bir göster. Evet. Şöyle oluyor değil mi hocam pil Bu takıldıktan bizim sonra? ameliyat edildikten sonra biz rutin hastalarımıza bir tomografi çekiyoruz. Bu tomografinin 3 boyutlu ve içini gösteren bir render görüntüsü. Neden biz tomografi çekiyoruz hastalara? İki sebepten dolayı. Birinci sebep, yerleştirmiş olduğumuz kabloları çok milimetrik küçük hedeflerin içerisine yerleştiriyoruz. Yani kocaman bir kafanın içerisinde bir fasulye tanesi büyüklüğünde bir hücre var. O hücrenin içinde miyiz değil miyiz? Bunun kontrolünü sağlıyoruz. O sebeple tomografi çekiyoruz. Bir diğer sebebimiz ise biz bu kabloları gönderirken çok yüksek teknolojik MR'ları kullanarak planlama yapıyoruz. Ama buna rağmen yine de çok düşük ihtimal, yaklaşık kafatasından hedefe ulaşıncaya kadar 7 santimlik bir alan, 7 ila 7,5 santimlik bir alan kat ediyoruz. Çok çok düşük ihtimal, binde bir ihtimal kanamaya sebebiyet verebiliriz. Biz çektiğimiz MR'da zaten bir damardan temas edecek miyiz, herhangi bir yapıya zarar verecek miyiz görüyoruz ama MR'a yansımayan çok minik, çok minik kılcal damarlarda bir belki tahribat yapılabilir. Ama şükürler olsun ki 1000'in üzerinde vaka deneyimimiz var. Herhangi bir kanama görmedik şu ana kadar. Müthiş. Benim sormak istediğim de tam şu. Yani beyinle bu kadar alakadar olan birini şaşırtan beyinle ilgili ne hocam ya? Yani ömrünüzü adıyorsunuz ya bu Evet. işe. O kadar işte beyin pili takıyorsunuz, öncesinde cerrahi yaptınız, aç diyorsunuz, görüyorsunuz. Çok acayip bir şey değil mi? Böyle bir elektrik sistemi mi ya beyin? Tabii ki beynimizde milyarlarca hücre var, nöron dediğimiz, ve bu hücreler arasında da bir ritmik elektriksel bir aktivite var. Ve bu düzenin bozulması maalesef hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Ama biz ne kadar akademik başarı sağlarsak sağlayalım, ne kadar bilimsel çalışmalar yaparsak yapalım, gerçekten okyanusta sadece bir damlaya halen hakimiz. Doğru. Bakın bu örnekte olduğu gibi neredeyse 40 yıldır yapılan bir tedavi, çok etkileyici sonuçları var. Ancak biz bunun tam olarak nasıl çalıştığını bile halen çözemedik. O sebeple beyin çok büyük bir sır. İnsan vücudu çok büyük bir sır aslında. Yani düşünsenize, bir sperm parçası bir yumurtayla birleşiyor. Kemik farklı bir sertlikte ve şekilde oluyor. Mesela hiçbir zaman bir parmak kafatasımızda olmuyor. Ya da kafatasımız dikdörtgen olmuyor. Sonuç olarak bir düzenleyicimiz var. Bunu kabul etmemek imkansız bir şey. Hele de bizim gibi tıp kökenli kişilerin bu kadar farklı hücrelerden, farklı dokuların, organların oluşmuş olmasını bilip de inanmamak biraz daha şaşırtıcı geliyor bana. Bana da siz ve sizin gibi kıymetli hekimlerin o hala mesleklerinin bu kadar uzun yıllar icra ettikten sonra hayret duygusunun genişlemesi bende hayranlık uyandırıyor. Çünkü belli ki üzerinde çalışmaya devam ettikçe hayretiniz artıyor. Bu da bize yansıyor zaten. Hocam, sormak istediğim bir şey daha var. Bu distoni. Ben bilmiyorum, bu nasıl bir hastalık? Evet. Ben arkadaşlarımdan rica edeyim. Onu da, çünkü bu beyin piliyle hocam tedavi edebiliyor. 5 numara. Bu küçük bir evladımız galiba, Evet, değil mi? ameliyat Yaşı ufak. öncesi ailesinin bize göndermiş olduğu video. Bu da ameliyattan sadece 4 hafta sonra fizik tedavi desteğiyle birlikte kendi başına artık tuvaletine gidebilir hale geldiğinin bir göstergesi. Nedir bu distoni? Distoni de tıpkı bir Parkinson gibi hareket bozukluklarından bir grubudur. Bu hastalığın genellikle çoğu zaman temel sebebi doğumsal nedenler, genetik sorunlar, akraba evlilikleri, doğum esnasında uzamış oksijensizlik ya da doğum sonrası uzamış sarılık gibi beyin hücrelerinde tahribat oluşturan sebepler distoni olarak karşımıza çıkıyor. Distoni hastalığı
Vücutta istemsiz kıvrılmalar, bükülmeler, yaygın kasılmalar tekrarlayıcı şekilde bir hastalıktır. Ve distoni hastalığında da uygun hastalarda biz beyin pili tedavisini uyguladığımızda etkin sonuçlar elde etmekteyiz. Peki Parkinson'la distoni arasında hedef farklılığı var mı? Yani farklı yerlere elektrik enerjisi veriyor muyuz? Elbette veriyoruz. Parkinson'da çok daha farklı bir hedefi uyarıyoruz. Distoni'de daha farklı bir hedefi uyarıyoruz. Şu an kaç kişiyi normal yaşamına döndürdünüz hocam? 1300'ün üzerinde. Maşallah. 1300'ün üzerinde Parkinson, distoni, epilepsi ve depresyon olmak üzere yaklaşık 12 yıldır ben beyin pil ameliyatları ile ilgileniyorum. 1300'ün üzerinde hastamızın hayatına güzel, dokunmuş ne olmanın güzel. mutluluğunu her gün yaşıyoruz. Ama beni en çok depresyon şaşırttı. Evet. Önce bir tabii beyinle ilgilenen birine ya ne oluyor da beynimiz orada kendini kapatıyor mu da biz hayata küsüyoruz. Evet. Ne oluyor hocam? Beyin Şimdi- depresyonda nasıl bir şeye giriyor? Şöyle izah edeceğim Ferda Hanım. Depresyon hastalığı insanlık tarihinden bu yana olan bir hastalık hastalığı. Avcı toplayıcı dönemde de depresyona giriyorlar Şimdi mıymış size acaba? örneklerini vereceğim. Milattan önceki dönemde depresyonla ilgili cerrahi tedaviler var. Tabii. Şimdi depresyon tıpkı diğer hastalıklarda olduğu gibi beynimizde bir sürü farklı kimyasal Evet. maddeler sentezleniyor. İsmini işte seyircilerimiz de duymuştur. Dopaminden bahsettik, serotonin vesaire gibi. Bu kimyasal maddelerin bazısı mutluluk vericidir, insanı motive edicidir. Bazıları ise insanı içe kapatan, bazen saldırganlığa teşvik eden, bazen intihara kadar götürecek kimyasal madde oranları değişebiliyor. Milattan önceki yüzyıllarda depresyonda, şizofreni tedavilerinde maalesef bunu tedavi edebilmek için çok farklı yöntemler uygulanıyormuş. Bunlardan en enteresanı benim de her zaman çok böyle hayretle takip ettiğim eski antik tedavi, kafatasına kocaman delikler açılıyor insanların. Ve açılmasının sebebi kötü ruhların beyni ele geçirdiği düşünülüyor ve kocaman bir kafatasına, trepanasyon diyoruz biz buna, kocaman delikler açarak kötü ruhların beyni terk ettiğini ve hastanın ebedi bir huzura kavuştuğu düşünülüyor. Gerçekten de hasta ebedi bir huzura kavuşuyor çünkü o dönem antibiyotiklerin icadı yok, etkin bir cerrahi kanama kontrolü yok. Bu hastalar maalesef kaybediliyorlar. Hayatını kaybediyor. Ama eski inanışta kötü ruhlar terk etti, ebedi bir huzura kavuştu diyor. İşte bu elektrik tedavisinin temeli de bu dönemlere aslında denk geliyor. Torpido balıklarının bir elektrik aktaran organı vardır. Bu tip psikiyatrik hastalıklarda, epileptik hastalıklarda, SARA krizinde antik dönemdeki hocalarımız, meslektaşlarımız diyelim, hastaları elektrik organı olan bu torpido balığıyla temas haline getiriyor. Çok düşük dozlarda elektrik enerjisi aktarılınca nöbetin durduğu tespit ediliyor. Ya da işte depresif duygu durumu olanlarda sık sık tekrarlayan bu torpido balığı temasıyla kısmen kontrol altına alındığı görülüyor. İbn Sina tarafından da 15. yüzyıla kadar zaten bu kullanılan bir tedavi aslında. O torpido balıklarının nörolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılma hadisesi. Tabii modernizmle birlikte, her geçen gün teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bilim kendini her zaman gün kademeli daha da geliştiriyor. Derken işte bu modern yöntemler, bizim derin beyin pili ya da beyin stimülasyonu dediğimiz yöntemler ortaya çıkıyor. 2023 yılında biz Türkiye'de kayıtlı olarak ilk defa bir depresyon hastasına beyin ameliyatı uyguladık. Bunu yapan ilk kişisiniz değil mi? Onu Resmi söylemeliyiz kayıtlı hocam. olarak ilk kişi biziz. Bir görüntüsünü de görelim Tabii mi? ki. Evet arkadaşlar. Şimdi hastamızın ameliyatındayız. Ameliyat esnasında kafatasında çok küçük deliği açtık ve depresyonu tedavi edebileceğimizi daha önceden bilimsel araştırmalarla Buradan siz bakın isterseniz kanıtlamış olduğumuz beyindeki ilgili hücrenin içerisinde kabloyu yerleştirip geçici pil aktivasyonu yapıyoruz. Şimdi hastanın bu kafatasında görmüş olduğunuz çerçeve bizim stereotaktik çerçeve dediğimiz milimetrik olarak ilgili hedefe kabloyu yerleştirebilmemiz için kullandığımız bir kılavuz aslında bu. Bunu ameliyattan hemen önce lokal anesteziyle hastanın kafatasına 4 noktadan tespit ediyoruz. Hastaların canı acımıyor. Ve biz ameliyat esnasında hastayla da konuşuyoruz. Buradaki beyefendinin videosunda bu hastamız bize Suudi Arabistan'dan gelen petrokimya mühendisi, çok sosyokültürel seviyesi yüksek bir beyefendi. 12 yıldır ilaca dirençli, majör, ağır depresyon tanısı var. Ancak bu tanıda neler yaşamış, kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Bu hasta öncelikli olarak depresyondan dolayı günlerce kendini eve kapatmış. Ailesi yardımcı olmaya çalışmış ama aileyle de bir noktadan sonra artık sosyal bağlar kopmuş ve maalesef
Aile bütünlüğünü kaybetmiş, boşanmak zorunda kalmış bir hasta. Derken süreç bir adım ileriye gitmiş. Defalarca bu hasta intihar meyline bulaşmış. Ve 2 defa da intihar etmiş bir hastaydı. Bu hasta bizimle temasa geçti. Böyle bir tedavinin olduğunu biliyorum ama bulunduğum ülkede uygulayan yok. Hani sizinle bu konuda görüşebilir miyiz? Biz hastayı tabii ki davet ettik. Bu hastaları biz yine konsey olarak diğer meslektaşlarımızla birlikte değerlendirdik ve hastaya biz pil ameliyatının uygun olacağını söyledik. Ameliyat esnasında, tabii bu bir Parkinson değil. Parkinson'da biz Evet. ameliyat esnasında titreme düzeldi mi düzelmedi mi objektif Bunu olarak nasıl test değerlendirebiliyoruz. edeceğiz depresyonun Evet. bittiğini? İşte depresyonda da biz bunun testini şöyle yapıyoruz. İlgili hücrenin içerisine kabloyu yerleştirip geçici elektrik enerjisini verdiğimizde hastanın anlamsız bir sırıtması ortaya çıkıyor. Bir daha verir misiniz Tabii. lütfen Bu arkadaşlar? Hocam videoda siz zaten buradan biz bakın, ben bunu- de buradan bakayım. Biz bu videoda bunu çok net gördük. Benim de meslek hayatımdaki en unutmayacağım vakalardan birisi. Şimdi bakın, ben hastaya elektrik enerjisini verdikten sonra hasta Gülmeye sırıtmaya başlıyor. ve gülmeye başlıyor. Bu arada özellikle hastamız da şunu bizden istedi. Gerçekten sosyokültürel seviyesi çok yüksek bir beyefendiydi. Bunları ben ona anlatmadan önce o zaten okuyarak gelmiş Hı hı. bir hastaydı. Benim en çok sevdiğim hasta profildir. Bilinçli. Bilinçli gelen hasta. Bu hasta özellikle video çekilmesini, yıllar sonra gülüp gülmeyeceğini, bu anı paylaşmak istedi bizimle. Biz de kayıt altına aldık. Tabii ki biz burada pili yerleştirip bütün her şeyi bitirmedik. Ancak hastanın cerrahi sonrası pil ayarlamaları tamamlandı ve ardından psikoterapisine devam etti. Psikiyatri eşliğinde kademeli olarak artık depresif duygu durumu düzeldiği için kademeli olarak ilaçlarımız azaltıldı. Şu an iyi mi hocam? Hastamızın şu an 2. yılı tamamlandı. 2 gün önce hastamızla görüştük. Hastamız yeniden eski eşiyle bir birlikteliğe başlamışlar. Yeniden evlenmişler. Bir çocukları daha olmuş. Ve hasta tekrar eski günlerindeki gibi şu an petrokimya sektöründe işine mühendis Ay, olarak gözlerim devam doldu. Ne kadar etmektedir. güzel. Evet. Ya şimdi o zaman buradan şöyle bir yol açtınız. Kimler size başvursun? Evet. Ben bazı hastalıkları da burada örneklendirdik. Dilim döndüğünce anlattım. Ama siz öyle şeyler söyleyin ki bunlar sizde varsa Şimdi bize gelin. bizim açımızdan beyin pili çok derya deniz bir alan. Ve göreceksiniz ilerleyen yıllarda, belki çok çok uzun yıllar değil, 10 yıl sonra, 5 yıl sonra sadece hareket bozukluklarını değil, birçok farklı hastalığın tedavisini de biz bu yöntemle tedavi edeceğiz. Şu an günümüzde hareket bozukluklarından Parkinson, titreme hastalığı ve distoni hastalığında çok etkin bir şekilde sonuç elde edebiliyoruz. Bunun dışında ilaca dirençli sarı hastalarında, epilepsi hastalarında amacımız her zaman ilgili odağı tespit edip ameliyatla çıkarmaktır beyin bölgesini. Ama birçok dirençli epilepsi hastası bu yönteme uygun değildir. İşte bu hastalarda da dirençli epilepsinin açık ameliyata uygun olmayan hastalarında da beyin pili etkili oluyor. Psikiyatrik hastalıkları zaten konuştuk. Depresyonu Evet. bir kenara koyarsak, takıntı hastalığı dediğimiz obsesif kompulsif bozukluklarda da biz bunu aynı yöntemle tedavisini sağlayabiliyoruz. Ağzım açık kaldı farkındaysanız. Ve biraz daha ilerisine gidersek şu an devam eden bilimsel çalışmalar bize şunu gösteriyor. Madde bağımlılığının tedavisinde, kumar bağımlılığının tedavisinde, anoreksi dediğimiz yeme bozukluğunun tedavisinde biz şu an çalışmaları devam ettiriyoruz ve onaylar geldikten sonra da bu tedavileri de beyin piliyle gündeme getireceğiz. Hocam bu dediğiniz gerçek olduğunda devrim niteliğinde. Aynen öyle. Yasaklı maddeyle ilgili yayınlar yapan biri olarak uygulanan tedavilerin neticesinde sadece %2'lik bölümün iyileştiğini ve geri dönmediğini duyunca dehşete kapılmıştım. Evet. Bu ne demek? Aslında buna bulaşan biri eski yaşamına çok da geri dönemiyor demek. Başka ne dediniz hocam? İnanılmaz. Anoreksiya, yeme bozukluğu. Anoreksiyada, yeme bozukluğunun tedavisinde de bunu kullanıyoruz. Şu an pilot çalışmaların ön sonuçları çıktı. Ve daha da önemlisi, yaşlı nüfusu en çok etkileyen hastalıklardan birisi olan Alzheimer. Alzheimer. Alzheimer'da kuvvetle muhtemel 2027 yılında resmi olarak onayı gelecek ve ardından Alzheimer'da da beyin piliyle hastanın o azalmış olan bilişsel fonksiyonlarını arttıracağız. Geçtiğimiz günlerde yine bir hekim yayınımızda demişti ki ne yapın ne edin kendinize iyi bakın ve sağlıklı kalın çünkü öyle tedaviler gelecek ki demişti, size doğruluyorsunuz hocam. Evet, evet, kesinlikle öyle. Peki şunu da sorayım, bu da merak ettiğim bir şey. Bu hastalıklardan birine sahibim, geldim size, siz beyin pilini taktınız. Evet. Evime döndüm, evet, o problem de giderildi. Ne kadar ömrü hocam bu pillerin?
Şimdi kullanmış olduğumuz pil teknolojileri gerçekten çok üst seviyede gelişmiş seviyeler. Birincisi bizim bu pillerimiz artık şarj edilebilen piller. Ne demek şarj edilebilen piller? Bundan yıllar önce biz normal bir pili takardık. Her 4 yıl ortalamasında lokal bir ameliyatta eski pili çıkarıp yeni pil ameliyatını yapardık. Hastayı aynı gün taburcu ederdik. Ancak şu an kablosuz şarj edilebilen beyin pillerimiz var. Hastaya biz küçük bir powerbank gibi bir cihaz veriyoruz. Hasta akşam televizyon izlerken, yemek yerken ya da restorandayken o kablosuz powerbank dediğimiz şarj edici cihazı pilinin üzerine koyuyor. Ve yemeğini yerken, maçını izlerken otomatik olarak sistem kendini şarj etmeye başlıyor ve her hafta sadece 1 saatlik bir şarj öneriyoruz. Bu sayede 15 yıl boyunca, minimum 15 yıl boyunca hastanın herhangi bir şekilde pil değişimine gerek kalmıyor. Bir 15 yıl sonra ama yenilenebiliyor. Sadece göğüs bölgesindeki yarasını açıyoruz hastanın. Eski pilini çıkarıp lokal bir ameliyatta yeni pilini yerleştirip aynı gün hastayı lokal. Tabii lokal yapıyoruz. Çünkü kafatasını, beyni, kablolara ulaşmaya gerek yok. Şu an Sadece en pilin eski olduğu yere. taktığınız pil kaç yaşında? Ben 2014 yılında takmıştım. O zamanlar şarjlı sistemler yoktu. Onları 2018-2019'da değiştirdik. Ama şarjı takmış olduğum benim ilk pil 2019 yılında taktık. Mesela 2019 yılında ameliyat ettiğimiz bir hastayı biz 2034 yılında pilini değiştireceğiz. Ben şunu tavsiye ediyorum. Bu yayını izlediniz. Sizde bir yakınınızda böyle bir problem yok diyelim ki. Ama uzak ara tanıdığınız olabilir, duyduğunuz bir hısmınız olabilir. Herkes olabilir yani hocam. Evet. Lütfen bu yayını onlara eriştirin. Çünkü ben ilk defa hocamla beraber bu yöntemi öğrendim. Yani bunca yıllık yayıncıyım, böyle bir iyileşme olduğunu bile bilmiyordum. Hocam çok teşekkür ederiz ama son söz sizin. Bir, şunu da söyleyelim. Size nereden nasıl ulaşabilirler? Bunlar önemli. Şöyle ki zaten artık günümüzde sosyal medyada işte Profesör Doktor Sait Öztürk yazdıkları zaman çok rahatlıkla bize her kanaldan ulaşabilirler. Ben son sözden önce pille ilgili bir şey daha söylemek Lütfen, istiyorum. lütfen. Bu piller o kadar gelişmiş piller ki biz artık hasta dünyanın herhangi bir ülkesindeyken uzaktan hastayla temasa geçebiliyoruz. Yani hastanın diyelim ki pil dozunu yükseltmek icap ediyor. Hastanın İstanbul'a gelmesi de gerek yok. Ha, bulunduğunuz yerden. Hastayla biz uzaktan bağlantı sağlıyoruz. Uzaktan ben hastanın pilinin ömrünün ne olduğunu, voltajının ne olduğunu ya da düşürüp arttırmamız gerekiyorsa bunları uzaktan erişebiliyoruz artık. Çok ilginç bir şey söylediniz ama. Evet. Ya bu peki dozajı arttırmak ne demek hocam? Şöyle, hastalık sonuçta ilerleyici bir hastalık, Parkinson hastalığı. Biz ameliyatı yaptığımız zaman hastalığı bitirmiyoruz. Hastalığın oluşturduğu şikayetleri elektrik Kontrol enerjisiyle altına kontrol altına alıp baskılıyoruz. Ama hastalık geri planda ilerleme göstereceği için işte senede bir ya da 2 yılda bir çok hafif bir doz yükseltme Şey gibi, ihtiyacımız ilaç gelişebiliyor. dozu gibi, Evet. düşünmek Evet. lazım. Son söz sizin. Ne söylemek isterseniz. Son söz, beyin gerçekten derya deniz bir organ. Bizler de hala neyi nasıl yaptığımızı belki bazen bilmiyor olabiliriz ama neyle neyi tedavi edeceğimizi biliyoruz. O sebeple tüm insanlarımıza, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum. Beyinle ilgilenen biri olarak bilinç dışı ile ilgili bir şeyler keşfedebildiniz mi hocam? Şu Çünkü an o da için- bir muamma hala. Evet, yani aslında bilinç dışı bizim şu an çok önceliğimizde değil. Neden önceliğimizde değil? Çünkü çok daha somut sorunlarla bizim ilk etapta bir baş edebilmemiz gerekiyor. Yani Parkinson dediğimiz 150 binin üzerinde hasta var. Dirençli epilepsi dediğimiz yarım milyonun üzerinde insanımız şu an dirençli epilepsiden müzdarip ülkemizde. Önceliklerimizi her zaman bu tarafa vereceğiz ama tabii geri planda da işte yapay zeka desteğiyle birlikte biz rüyaların tedavisi, halüsinasyonların tedavisi, bilinçaltına ulaşılabilmenin yöntemleri, bunlar da geri planda devam eden süreçler. Sonuçta şunun için sordum. Bir hekim olarak mutlaka sizi bunlar böyle bir meraklandırıyordur diye düşünüyorum. Yani şunu söyleyebilirim, çok yakın zamanda maalesef bir sanatçımızı ve benimle meslektaşım Erol Köse'yi kaybettik. Evet. İlk almış olduğumuz, tabii ki hukuki süreç devam ediyor ama ilk almış olduğumuz izlenim haftalardır kendini eve kapatmış. 3 aydır evdeymiş. Ağır bir depresyonda. Evet. Belki bu hasta böyle bir tedavinin farkında olsa ya da belki etrafındaki kişiler böyle bir tedavinin farkında olsa süreç belki bu noktaya gelmeyebilirdi. Psikolojik problemler bu ara, ben hep diyorum ki
beden sağlığını koru deriz. Hani Allah beden sağlığımızı eksik etmesin deriz de akıl sağlığımızı hep ihmal ederiz. Evet. Halbuki beden sağlığı kadar önemli. İşte orada bir şeyler birbirine girdi mi hocam sonra içinden çıkılamaz Kesinlikle. durumlara Kesinlikle. geliyor. Erol Köse'nin ben çok üzücü bir hadise. Öyle bir kararlılık gördüm ki sandalyenin üstüne bir tabure konulmuş ve o tabureden 16. kattan kendini aşağıya bırakıyor. Evet. Yani burada bir kararlılık var. Ufak tefek hissettiğiniz her psikolojik problemde de lütfen hem uzmanına gidin. Baş edemediğiniz daha majör durumlar varsa hocam gibi isimler sizi bekliyor. Çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim nezaketiniz için, davetiniz için ve bu tip önemli tedavi opsiyonları hakkında farkındalık oluşturabilmek açısından emekleriniz için çok size ve ekibinize teşekkür Sağ ediyorum. olun hocam. Allah yolunuzu açık etsin. Sağ olun. İzlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Sait Öztürk bizimleydi. Hoşçakalın.